1950'li yılların ortasında Berlin'in altında gizli bir savaş başlamıştı. Amerikan ve İngiliz istihbarat servisleri Sovyet ordusunun tüm iletişimini dinleyebilmek için çılgın bir plan hazırlamıştı. Planın adı Operation Gold'tu. Hedefi ise inanılmazdı. Berlin'in altına yüzlerce metre uzunluğunda gizli bir tünel kazılacaktı. Aylar boyunca kimseye fark ettirmeden kazı yaptılar. Tonlarca ekipman yerin altına indirildi. Kablolar döşendi, dinleme cihazları kuruldu ve sonunda Sovyet askeri hatlarına bağlanan dev bir dinleme merkezi çalışmaya başladı. CIA için bu, Soğuk Savaş'ın en büyük istihbarat zaferlerinden biri olacaktı. Ama Batı'nın bilmediği bir şey vardı. Moskova bu tünelden en başından beri haberdardı. Hatta daha da garibi, Sovyetler operasyonu durdurmadı. CIA'in aylar boyunca kendi askeri iletişimlerini dinlemesine bilerek izin verdiler. Peki neden? Bir devlet düşmanının kendi sırlarını dinlemesine neden göz yumar? Bu sorunun cevabı Soğuk Savaş'ın en tuhaf casusluk hikayelerinden birine çıkıyor. Çünkü bu operasyon başından beri sızdırılmıştı. Ve hikayenin merkezinde tek bir adam vardı. George Blake. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Berlin artık tek bir şehir değildi. Avrupa, Batı ve Doğu olarak ikiye bölünmüştü ve Berlin de bu bölünmenin tam merkezindeydi. Batı Berlin, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın kontrolü altındaydı. Doğu Berlin ise Sovyetlerin denetimi altında komünizmle yönetiliyordu. Şehrin bir yarısında Amerikan askerleri devreye atıyordu. Diğer yarısında ise Sovyet askerleri. Sokaklar, binalar, yüzler aynıydı. Dilleri aynıydı, geçmişleri aynıydı. Ama artık aynı şeyi düşünmelerine izin verilmiyordu. Kısacası Soğuk Savaş'ın Berlin'i, Batı ve Doğu bloğu arasında bölünmüş bir dünyayı, bölünmüş bir kıtayı ve bölünmüş bir ülkeyi sembolize eden bölünmüş bir şehirdi. Ve bu şehirde dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok casus vardı. CIA, MI6, KGB, Stasi, rekabet yalnızca tanklarla ya da füzelerle yürümüyordu. Asıl savaş bir parça bilgi kırıntısı içindi. Çünkü Berlin'de olan şey sadece Berlin'de kalmıyordu. Buradan sızan her bilgi, her fısıltı, her telefon görüşmesi doğrudan Moskova'ya ya da Washington'a ulaşıyordu. Ve Sovyetlerin Doğu Almanya'daki bütün askeri emirleri, lojistik planları ve operasyon talimatları Berlin'in kalbinden geçen yeraltı kabloları üzerinden iletiliyordu. Bu kablolar adeta Sovyet askeri makinesinin sinir sistemi gibiydi. Batı istihbaratı eğer bu kablolara ulaşabilirse Sovyetlerin en mahrem sırlarını açığa çıkarabilirdi. Böylece Amerikan ve İngiliz istihbarat servisleri akıl almaz bir plan üzerinde çalışmaya başladılar. Sovyet hatlarına ulaşmanın bir yolu vardı, evet, ama bunun için Berlin'in altından gizlice geçmeleri gerekecekti. Batı istihbaratı benzer bir yöntemi birkaç yıl önce farklı bir şehirde denemişti. 50'lerin başında Avusturya'nın başkenti Viyana'da Berlin'le aynı kaderi paylaşmış ve işgal bölgelerine ayrılmıştı. Ve İngiliz istihbarat servisi MI6'in Viyana'daki en zeki ajanlarından biri olan Peter Lund ilginç bir şey fark etmişti. Sovyet karargahı Moskova ile iletişim kurmak için Viyana'nın ana santralini kullanıyordu. Ve o hat şehir merkezindeki İmperial Otel'in tam altından geçiyordu. MI6 hemen harekete geçti ve uydurma bir paravan şirket kurarak otelin yanındaki binayı satın aldı. Binanın bodrum katından otelin altındaki telefon kablolarına kadar uzanan 21 metrelik bir tünel kazdılar. Ve sonuç şaşırtıcıydı. Sovyetlerin askeri iletişiminin bir kısmı gerçekten de dinlenebiliyordu. Bu tünelden yıllarca faydalandılar ve ele geçirdikleri bilgileri Kore Savaşı'nda kullandılar. Bu operasyon onlar için o kadar değerliydi ki ismini Gümüş Operasyon koydular. Ama Avusturya bağımsızlığını yeniden kazanınca her şey bitti. Dinleyecek bir hat kalmamıştı çünkü. Ve birkaç yıl sonra Berlin'de görev yapan bir CIA yetkilisi bu fikri çok daha büyük bir ölçekte yeniden gündeme getirecekti. CIA'in Berlin istasyon şefi Bill Harvey. Harvey'nin planı kağıt üzerinde çok basitti ama inanılmaz derecede riskliydi. Ama o bu riskleri göze almaya hazırdı. Masasında kocaman bir harita vardı. Moskova, Varşova, Bükreş. Sovyet askeri trafiğinin neredeyse tamamı Berlin'den geçiyordu. Yeraltı kablolarından, direklere asılan hatlardan, yani şehrin tam kalbinden. Planı hazırladı ve üst yönetime sundu. Hesaplar yapıldı, riskler ölçüldü ve Washington'daki CIA direktörü Allen Dulles operasyona onay verdi. Viyana'dakinden çok daha büyük bir başarı bekliyorlardı. Bu yüzden de projenin adını Operation Gold, yani Altın Operasyon koydular. Oysa Viyana'da kazılan tünel sadece 21 metre uzunluğundaydı. Berlin'de ise
Sovyet iletişim hatlarına ulaşabilmek için neredeyse yarım kilometrelik bir tünel kazılması gerekecekti. Batı Berlin'den başlanacak ve Sovyet kontrolündeki bölgenin altına kadar ilerleyeceklerdi. Basit bir hata tüm operasyonu mahvedebilirdi. En ufak bir ses çıkarmamaları, tek bir iz bırakmamaları gerekiyordu. Ve en önemlisi de kimsenin dikkatini çekmeden çalışmak zorundaydılar. Bu yüzden CIA'nin askeri mühendisleri ilginç bir şey yaptı. İşi sağlama almak için önce New Mexico çölünde Berlin'deki birebir ölçülere göre kopya bir tünel inşa ettiler. Aynı uzunlukta, aynı eğimde ve aynı zemin koşullarında. Her detayı orada belirlediler. Tüm hesapları orada yapıp riskleri minimuma indirdiler. 1954 yılının Şubat ayında da Berlin'de gerçek kazıya başladılar. Gizlilik için de sıra dışı bir yöntem seçmişlerdi. Amerikalılar en büyük gizliliğin aslında hiç gizlenmemek olduğuna karar verdiler. Kazı için Alt-Ginikya bölgesi seçildi ve inşaat başlandı. Her şey sıradan bir radar sahası ve depo inşaatı gibi görünecekti. Hiçbir şey gizli yapılmıyordu. Aksine tamamen göz önündeydiler. Dışarıdan bakıldığında kendi bölgeleri olan Batı Berlin'de basit bir askeri tesis inşa ediyorlardı. Ama o binanın içinde yerin derinliklerine doğru uzanan gizli bir tünel kazılıyordu. Aylar boyunca çalıştılar. Tonlarca toprak taşındı. Yüzlerce metre ahşap destek yerleştirildi. Ve sonunda Berlin'in altına tam 450 metre uzunluğunda bir tünel inşa edildi. Tünelin içinde elektrik hatları, havalandırma sistemleri ve devasa bir dinleme merkezi kuruldu. Telefon kablolarına ulaştıklarında Sovyet ordusunun iletişim ağının tam merkezindeydiler artık. Ve dinleme başladı. İlk verilerle birlikte 500'den fazla telefon görüşmesini eş zamanlı olarak dinleyebiliyorlardı. 4000'den fazla telex mesajı izlenebiliyordu. Doğu Almanya'daki tüm askeri emirler Batı'nın kontrolündeydi artık. Sovyet generallerinin sabah görüşmeleri, akşam briefingleri, gece yarısı emirleri, hatta kişisel konuşmaları. Her biri kaydediliyordu. Veriler altın değerindeydi. Tarihin en büyük istihbarat operasyonlarından biri kesinlikle işe yarıyordu. Ve Moskova'da hiçbir general şüphelenmedi. Hiçbir alarm çalmadı. Hiçbir hat kesilmedi. Washington bunun tek bir anlamı olduğunu düşündü. Sovyetlerin hiçbir şeyden haberi yoktu. Washington ve Londra'daki tüm analiz merkezleri durmadan çalışıyordu. 443 bin telefon görüşmesi kaydedildi. 50 bin makara kaset dinlendi. Bu görüşmelerden Washington'a 1750 adet istihbarat raporu gönderildi. CIA ve MI6 zaferlerinin farkındaydı. Demir perdenin ardını görüyorlardı artık. Ve o sessiz zaferin ortasında bir adamın yıldızı parlıyordu. MI6 ajanı George Blake. İngiliz Kraliyet Donanması'nda görev yaparken Seul'e konsolos yardımcısı olarak gönderilen Blake bir süre sonra Kuzey Kore tarafından esir alınmıştı. 5 yıl sonra evine dönebildiğinde de bir savaş kahramanı olarak Berlin'deki İngiliz misyonunda görevlendirildi. Savaşın acımasız yüzünü görmüştü ve şimdi ülkesinin yükselen bir ajanıydı. Karar verilirken söz alıyor, planları onaylıyor, toplantılarda not tutuyordu. Herkes Blake'e güveniyordu. Ama o masadakilerin bilmediği bir gerçek vardı. Blake'in ruhu bambaşka bir yerdeydi artık. Esir kamplarında geçirdiği aylar onu değiştirmişti. Orada gördükleri inandığı her şeyi alt üst etmişti. Londra'ya döndüğünde bambaşka bir adamdı. Ama kimse bunu bilmiyordu. Blake'in ihanetinin boyutu sessiz ve sinsiydi. Tünelin güzergahı, frekanslar, cihaz yerleşimleri hepsi Moskova'ya çoktan ve en başından iletilmişti. CIA ve MI6 tonlarca veriyi analiz ederken Blake de görünmez bir köstebek gibi tüm detayları KGB'ye raporluyordu. Tünelin kazıldığı anı, dinlenen tüm hatları. Sovyetler her şeyi biliyordu ama sessiz kalmayı tercih ettiler. Bu dramatik karar Moskova'da alındı. KGB tüneli hemen basıp yerle bir etmek yerine Blake'i ve onun sağlayacağı değeri korumayı tercih etti. Altın değerindeki bir ajanı feda etmek birkaç askeri sırrın sızmasından çok daha büyük bir kayıp olacaktı onlar için. Sovyetler bu yüzden bekledi ve Blake'in deşifre olmaması uğruna bilgi akışını olabildiğince normal tutup bir bakıma askeri ve siyasi sırlarını feda ettiler. Çünkü Blake'in çifte ajan olduğunu yalnızca üst kademedekiler biliyordu. Operasyon devam ederken Moskova sadece kritik olan birkaç hattı değiştirdi. Geri kalan her bilgi akışı normal seyrine bırakıldı. CIA, tarihin en büyük dinleme operasyonlarından birini yürüttüğünü düşünürken Moskova için bu operasyon çoktan başka bir şeye dönüşmüştü. Kontrollü bir illüzyona. Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Yeni kayıtlar her gün akmaya devam ediyordu. Londra ve Washington'daki analiz merkezleri tam 11 aydır harıl harıl çalışıyordu.
Ama bu oyun sonsuza kadar sürdürülemezdi. 1956 yılının Nisan ayında Berlin, yıllardır görülmemiş bir bahar yağmuruyla sırılsıklam haldeydi. Günlerdir durmayan yağmur toprağı doyurmuştu. Caddelerden oluk oluk sel suları akarken yer altındaki tünel de çökme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bazı noktalarda su sızıntıları başlamıştı bile. Üstelik tehdit bununla da sınırlı değildi. Yer üstündeki toprak değişimlerinden dolayı bazı kablolar açığa çıkmıştı. Böylece 21 Nisan sabahı Doğu Alman teknik ekiplerinden biri yer altındaki kabloları kontrol etmek için bölgeye geldi. Kısa süre sonra da beklenmedik bir şey fark ettiler. Toprağın altında yabancı bir yapı vardı. Bir tünel. Açığa çıktıklarını anlayan CIA görevlileri aceleyle geri çekildiler. Projenin mimarı ve CIA'in Berlin istasyon şefi Bill Harvey bu geri çekilme öncesinde tüm kibriyle Ruslara bir not bırakmayı da ihmal etmedi. Notta şöyle yazıyordu: "Şu anda Amerikan bölgesine giriyorsunuz." Doğu Alman ekipleri tünele geldiklerinde basit bir sistemle karşı karşıya olmadıklarını anladılar. Yer altında kurulmuş gerçek bir dinleme merkezi vardı. Raflara dizilmiş kayıt cihazları, yüzlerce metre kablo, amplifikatörler, telefon hatlarını ayıran karmaşık teknik düzenekler. Berlin'in altına kazılmış devasa bir istihbarat makinesi. Böylece tünelin büyüklüğü kısa sürede anlaşıldı. Ve Sovyet yetkililer bunu bir propaganda malzemesine dönüştürmeye karar verdiler. Oysa CIA ve MI6 bir gün operasyon açığa çıkarsa Sovyetlerin kendi itibarlarını korumak için bunu sessizce örtbas edeceklerini planlamıştı. Böylesine bir utanç Moskova için çok fazla olurdu çünkü. Ama Sovyetler tam tersini yaptı. Tünelin her bir detayını açıklıkla tüm dünyaya gösterdi. Çünkü Moskova'daki bazı insanlar için bu keşif bir sürpriz değildi. Onlar bu tünelin varlığını daha tünel kazılmadan öğrenmişti. Ve buna rağmen sessiz kalmayı tercih etmişlerdi. Berlin'deki tüm basın mensupları tünele davet edildi. Kameralar içeri girdi. Fotoğraflar çekildi. 23 Nisan 1956'da Sovyet askeri komutan vekili tünelin girişinde bir basın toplantısı düzenledi ve Amerikan dinleme merkezinin nasıl ortaya çıkarıldığını tüm dünyaya ilan etti. Açıklama sertti. Sovyetlere göre bu operasyon uluslararası hukukun açık bir ihlaliydi. Gizli tünel Sovyet toprağının altına kazılmıştı çünkü. Moskova bunu gangster bir eylem olarak nitelendiriyordu. Çekilen fotoğraflar ve Moskova'nın suçlamaları kısa sürede dünyanın dört bir yanındaki gazetelere yayıldı. Ama burada beklenmedik bir şey daha oldu. Batı basınının büyük bir bölümü olayı Sovyetlerin aksine bir skandal olarak değil, olağanüstü bir mühendislik başarısı olarak gördü. Yer altında yüzlerce metre boyunca kazılmış bir tünel, Sovyet iletişim hatlarına bağlanmış dev bir dinleme merkezi. Gazetelere göre bu, Soğuk Savaş'ın en cesur istihbarat operasyonlarından biriydi. Berlin Tüneli'nin ortaya çıkarılması dünyayı birkaç günlüğüne meşgul etti. Ama 3-5 hafta sonra tartışmalar yavaş yavaş gündemden düştü. Fakat hikaye burada bitmedi. Çünkü tünelin kaderini belirleyen kişi hala görevinin başındaydı. George Blake. Çifte ajanlık yapan bu MI6 subayını korumak için Moskova aylar boyunca sessiz kalmıştı. Demek ki Blake'in değeri bu dinlemeler sırasında feda edilen bilgilerden çok daha büyüktü. Blake ise hala güvenilir bir istihbarat görevlisiydi. Ta ki 1961 yılına kadar. O yıl Polonyalı bir istihbaratçı Batı'ya iltica etti. Yanında bir sürü belge de götürmüştü. Ve o belgelerde Sovyetler için çalışan üst düzey bir İngiliz ajanından bahsediliyordu. İzler titizlikle takip edilince tek bir isme ulaşıldı. Tahmin edeceğiniz gibi George Blake. Blake Londra'da tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı. Duruşma kısa sürdü ama sonucu çok ağırdı. İngiliz mahkemesi Britanya hukuk tarihindeki en büyük cezalardan birine hükmetti ve Blake'i 42 yıl hapse mahkum etti. Ama hikayenin ironisi burada da bitmedi. 1966 yılında Blake, Wormwood Scrubs hapishanesinden kaçmayı başardı. Hapishane duvarından sallandırılan bir halat merdiven, dışarıda bekleyen suç ortakları ve gizli bir kaçış planıyla. Birkaç gün sonra Doğu Almanya'ya, oradan da Moskova'ya ulaştı. Hayatının geri kalanını bir kahraman gibi karşılandığı Sovyetler Birliği'nde geçirdi. Ve 2020 yılında 98 yaşındayken hayatını kaybetti. Peki Berlin Tüneli operasyonu bir başarısızlık mıydı? Tünel kapatıldı, kablolar söküldü. Yerin altındaki o dar koridor kısa süre sonra tamamen betonla dolduruldu. Berlin'in altına kazılmış o gizli geçitten geriye yalnızca birkaç fotoğraf ve arşiv belgeleri kaldı. Ama hikayesi Soğuk Savaş'ın en tuhaf derslerinden birini bıraktı. Batı, tarihin en cesur istihbarat operasyonlarından birini gerçekleştirmişti. Sovyetlerse bu operasyonu aylar boyunca izleyerek kendi ajanlarını korumuştu. Berlin'in altındaki o dar tünel,
aslında iki süper gücün birbirini dinlediği görünmez bir savaşın simgesiydi. Ve bu savaşta bazen en büyük zafer, rakibinizin kazandığını düşünmesini sağlamaktı. Bugün Tahran, Tel Aviv ya da Washington'dan sızan o çok gizli raporlara, anlık istihbarat zaferlerine bakarken Berlin Tüneli'ni hatırlayın. Bazen bir kapıyı açık bırakırlar, sizin içeri girdiğinizden emin olmak için. Bazen en büyük sırlarını size verirler, asıl gerçeği sormayın diye. Çünkü tarih bize sessizce şunu fısıldar. Eğer düşmanınızın her fısıltısını duyabiliyorsanız, muhtemelen o fısıltıyı sizin duyabilmeniz için onlar üretmiştir. Eğer bu tür sorularla tarihe ve bugüne bakmayı seviyorsanız, kanalda zaten doğru yerdesiniz. Bir sonraki kırılma noktasında görüşürüz. Hoşça kalın.